Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta bugün sizler için bir tencere yemeği hazırlayacak. Tencerede bamya, tavuklu bir bamya yemeği hazırlayacağım. Bamya sağlığımız açısından çok faydalı sevgili seyircilerim. Mutlaka araştırın, sofralarımızdan eksik etmeyelim. Rabbim bize vermişse bu güzel, kıymetli nimeti bol bol imkanlar dahilinde yemekte fayda var. Çünkü çiçek bamya tek tek elle topluyorlar. Büyük bir emek var. Şifadır inşallah diyorum. Şimdi bamyada neler var sevgili seyircilerim? Burada 150 gram çiçek bamyamız var. İki parçadan oluşan tavuk göğüs, yani bir bütün tavuk göğüs. 2 tane havuç, 3 diş sarımsak, 1 soğan, yarım limon suyu olacak. 1 tatlı kaşığı un, biraz kıvamını bağlasın diye. Burada 2 çorba kaşığı sirke. Burada 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da domates salçası. 2 tane de dondurucudan çıkardım konserve domatesi, birazdan getireceğim. Şimdi detayları ile birlikte başlıyorum. Önce bamya ile başlıyoruz. Bamyanın üzerindeki tüylerini alabilmenin püf noktasını paylaşacağım. Şöyle alıyorum. Kıymetli seyircilerim, bir bezin içine buradan şöyle dökeceğim. Ondan sonra şöyle döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bamyayı döktük. Hiç kaldı mı? Kalmamış. Tamam, çok güzel. Şimdi bakın. Çiçek bamya görüyor musunuz? Subhanallah. Ne kadar güzel. Şöyle böyle yapıyoruz. İçindeki tüylerinin, mini minnacık tüyleri var. Onların dökülmesi için. Güzelce tüylerini döküyorum. Tencereye sirke, tuz, su koyup bamyaları haşlamaya başlıyoruz. Sevgili seyircilerim, bamyaları su, tuz, sirke ile birlikte yaklaşık olarak 25 dakika kaynattım ama siz mutlaka yine de kontrolünüzü yapın. %50 pişmiş olması gerekiyor bamyaları. Bakın, subhanallah. Çok güzel oldu. Buharlar da çıkıyor. Buradan hemen soğuk suyu alıyorum. 1001 emekle toplanmış olan çiçek bamyadan bugün tavuklu bir tencere yemeği tarifi paylaşıyorum sizlerle kıymetli seyircilerim. Şimdi tavukları doğradım. Havuç, soğan, sarımsak, her şey doğrandı. Hazır hale geldi. Bunları birazdan buradaki dizilmiş olan iplerden ayıracağım ve ocak başında pişirme bölümüne geçiyoruz efendim. Evet sevgili seyircilerim, doğramış olduğumuz soğan, sarımsak, havuç üçlüsünü hemen tencereye alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa kaynağıdır. Bamyayı mümkün mertebe imkan varsa pişirmeye çalışalım. Tavuklu, etli, zeytinyağlı. Herkesin bütçesine ve durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Kıymetli seyircilerim, biraz daha zeytinyağı. İstiyorsanız tereyağı da ekleyebilirsiniz. Evet efendim, şimdi şöyle hemen 1 dakika kadar soğan, havuç, sarımsak üçlüsünü çeviriyoruz. Burada aromalar, yani havucun kendine has bir tadı ve kokusu vardır. Onun çıkması lazım. Onu çıkarıyorum kıymetli seyircilerim. Buraya hemen tavuğu vereceğim. Tavuk defne yaprağı ile birlikte sotelenmiş olan 1-2 dakika sebzelerin üzerine iniyor. Sebzeler ve tavuk birlikte kavruluyorlar. Sonra sırasıyla salçalar gelecek, un gelecek. Mevsiminde dondurucuya koymuş olduğumuz domates soslar da gelecek kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Tavuğunu da veriyorum. Birlikte kavruluyorlar. Şimdi bamyamızda tavuk, soğan, sarımsak, havuç birlikte defne yaprağıyla hepsi birlikte tavuklar kavruluyor. Domates ve biber salçasını ilave ediyorum şimdi içerisine. Suyunu çekti. Önce sulanıyor. Suyunu çektikten sonra salçasını veriyorum. Lezzetli bir böyle ekşisi de olacak. Limonunu da vereceğim. Limon tuzu olur veya limon suyu olur. Her ikisinden de yararlanabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Domates ve biber salçası. İkili salçayı bakın verdim. Renk hemen değişti. Gayet güzel. Şimdi ben burada zeytinyağı ve çiçek yağı karışımı yaptım. İsteyenler biraz da tereyağı koyabilirsiniz. Kıvamlı olmasını istiyorum. 1 tatlı kaşığı un ilave ediyorum şimdi buraya.
tencere yemeği hazırlıyorum sizler için. Sizlerden gelen yorumları takip ediyorum kıymetli seyircilerim. Oktay Usta bize tencere yemeği pişirir misin diyen seyircilerimiz sayısı oldukça fazlaydı. Ondan dolayı bugün hem sağlıklı ve lezzetli güzel bir tencere yemeği geliyor Oktay Usta'dan. Yazdan hazırladığımız konserve domates sos veriyorum içerisine. Dondurucuya da koyabilirsiniz. Kağıt bardaklarla koyarsanız benim yaptığım gibi dondurucuya koyabilirsiniz. Veya direkt konserve şişelerine doldurup ters çevirirseniz onlar da vakum olarak kalabilirler. Evet, şimdi tüm malzemeyi koyduk. Şimdi suyunu ilave ediyorum. %50 pişmiş olan bamyaları da dahil edeceğiz içerisine. Kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen bamyayı da veriyorum. Bamyaların sadece püf noktası bazı yerler düğümlüdür ipleri. Oraları asılıp zorlayıp bamyaları patlatmayalım. Keselim böyle sevgiyle yumuşacık aksın. İçindeki sıvısını patlatırsak bu defa uzayan bir suyu olur. Ondan dolayı söylüyorum sevgili seyircilerim. Bu önemli bir püf noktasıdır. Aman oraya dikkat edelim. Şimdi sevgiyle veriyorum bamyalar içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Sağlığımız açısından çok faydalı bir sebzedir bamya. Kıymetli seyircilerim. Karıştırıyorum. Tuzunu ilave edeceğim. Acı sevenler pul biber koyabilirler. Kaynamaya başlasın. Bir yarım saat sonra içerisine limon suyu vereceğim. Limon ekşisiyle birlikte soslu, lezzetli bir bamya yemeği sizler için geliyor Oktay Usta. Oktay Usta'nın mutfağında, Türk mutfağından, dünya mutfağından lezzetler pişmeye devam ediyor. Devam da edecek Allah'ın izniyle. Sevgili seyircilerim. Evet, bamyamız şu anda pişti. Tavuklu bamya servis vakti diyoruz. Sulu, güzel, lezzetli bir sebze yemeği oldu. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Birbirinden güzel nimetler veriyor bizlere sevgili seyircilerim. Sizler de kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Az kaldı 1 milyona yavaş yavaş yaklaşıyoruz kıymetli seyircilerim. Evet, videolarımızı 6 dilde, yabancı dilde yaptırdık. İngilizceden, Arapçadan, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca, Almanca, bütün dillerde istiyoruz ki Türk mutfağını tüm dünya tanısın. Sofralarınız bereketli olsun. Sizleri çok seviyorum. Yeni tariflerinde görüşecekler. Allah'a ısmarladık efendim.